Zeytin kırma taşlarım. Zeytin bile kıramadık. Taş yetişmiyordu eskiden. Anneme, bana, Nuran'a ayrı ayrı. Daha da mutfağım çekmecesinde de var. Bunları ta köyden çay taşı, çay. Çay taşını bilir misiniz? Merhabalar, can ailem, can takipçilerim. Adana'dan bulutlu bir günden selamlar, sevgiler. Bulutlu olsa inanır mısınız? Dam yine ılık, yine ılık. Ah neler çekiyoruz kaç gündür, neler, neler, neler. Öyle böyle bir soğuk yaşamıyoruz. Vah vah. Bitkilerimiz nerede kız o yazın her tarafı saran. Sarmaşıklarımızın görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Kahkaha çiçeklerimizin tohumlarını görüyor musunuz? Anam bir yere de koydum mu ben acaba? Ben tohumunu böyle yapıp geri atıyorum. Yer kalmıyor ki. İçinde milyonlarca tohum var bir tane. Bir tane saksının içinde. Şunun içine baktığınızda yonca, çıtlık, bizim rozet çiçeğe çıkmış bak. Yani her şey var burada. Her şey. Yer bulamıyor. Yer. Paşa beyim güneş mi arıyorsun aşkım? Anam kurban olduklarım güneş arıyorlar. Güneş onlar da benim gibi. Aşkım senin yerin güneş mi Tomim? Kurban olurum sizi yaradana Rabbime. Kızı o örtüyü kaldırak anam üstüne neyim atlayıp düşme. Yere koyayım da yere yat al. Yerde birazcık yat. Aha Azzallah şefaat senden ya Resulallah. Gitsin belalar gelsin selalar ya Rabbim ya Resulallah. Şöyle bakın damımı göstereyim. Buraya bir kireç daha atacağım. Çünkü bir hafta falan sıyırdı yağmur ama akmadı Rabbime şükür. Burayı bir tur daha attım buraya. Çok güzel oluyor kireç be. Çok geç. Şuraya da bez attım suyunu çeksin diye. Bizim çöp ev. Kurusun da gidip orayı temizleyeceğim daha. Bitmeyen pislik. Arpa zambakları anneciğimin. Her taraf reyhan tohumu. Ama bundan üretmeyeceğim. Şu reyhandan çoğaltacağım. Buraya yap gel. Aa, buraya. Gel. Gel. Yat oğlum al bunu üstüne yat. Yat. Hadi yat kızım sen de yok sana bir şey yapmayacak o. Dövmez abi dövmez.
Allah bin şükür ya Rabbim. Verdiğin vereceğin nimetlere çok şükür. Merhabalar. Merhabalar canlar. Nasılsınız? Biz de ne yapalım? Güneş arıyoruz kedi canla birlikte. Vallahi inanır mısınız? Uykudan kalktım kalkalı. Sobayı fullledim. Fullledim. Artık Nurhan bulaşığa başladı. Enerji sıcak oldu mu ben yıkıyorum. Enerji soğuk oldu mu Nurhan? Ah ah. Yok sıcak dedi Allah var Nurhan'da. Bugün güneş çıkmadı ama dünden kalmış enerjide. Dedim bırak ben yıkayayım dedim sıcaksa de. Ya şimdi herkes soğuğu hissediyor. Hissetmiyor değil. Sen eksi 10'u eksi 10 olarak hissediyorsun. Ben eksi 10'u eksi 20 olarak hissediyorum. Eksi 1'i eksi 10 olarak hissediyorum. Romatizmadan dolayı müthiş bir fazla hissediyorum. Hani ölecek kadar hissediyorum bazen. Gece uyunmuyor. Bir soğuk bir kalktım. Telefona baktım. Eksi 3 ya. Adana'sın sen ya. Kendine gel ya. O zaman kar yağsın da tadını çıkarak. Her yerde eksi 3'le kar basık. Ay vallahi doğduk büyüdük. Orta yaşa geldik. Orta yaşı geçiyoruz. Hala Adana'da kar bekliyoruz. Hani bir laf vardır ya kırmızı ya ne zaman kırmızı kar yağarsa Adana'ya o zaman kar yağar diye bir laf vardır her zaman için. Nasılsınız? İyi misiniz? Dama çıktım çamaşır sereceğim. Ama hava bulanık olduğu için herkes soba yakmış. Ya bizimki de yakık. İçinde var yani tütüyor. Ama her yerden gelince de kokular had safhada, çamaşır da kaldı. Sizleri de özledim 2 gündür de. Dün yoktum. Meral ablacığımın evine gittik işte. Yemekti, işti, temizlikti. Yeğenime yemek yaptık işte enişteye yeğenime. Sıkma börek yaptım. Tepsi böreği yaptım, sıkma yaptım, börek yaptım. Mercimek çorbası yaptım. Öyle işte Nurhan ablam da iş yaptılar. Öğlen gittik, gece yarısı geldik. Dedim ki ah canım Meral'im. Hava soğuk Meral'im derdim. Kaç gel derdim. O aklıma geldi dün. Biz buradan Nurhan'la giyinemedik kız üstümüzü soğuktan. O kadar bir keskin bizim evin içi, o kadar bir keskin. Tam dışarı daha güzel. Bazen diyorum ya, Nurhan çok soğuk, ben gideyim dışarı biraz gezeyim de ılayım diyorum. Ay bir ılık işte Adana'nın suçu yokmuş dedim ya ablama bir kez daha dedim. Eve giriyorsun ıpılık bir şey yanmadan. Güneş içinde. Bizim buralarda güneş nereden gelsin? Yol bu kadar. Her ev birbirinin üstüne. Her ev birbirinin üstüne. Yazın güneş çıkmıyor, kışın girmiyor. Canım Meralciğime derdim. Abo duramıyorum ben derdim. Çok soğuk derdim. Kaç gel derdi. Bir de çok sıcakta derdim. Durulmuyor sıcaktan derdim. O sıcakta da buz gibi olurdu. Eserdi. İşte dayanılmaz da insanoğlu her şeye dayanıyor. 2 de mandalina aldım. Belki damda ılık havada yerim dedim. Çayı zaten çok içtik de. O gün pazardan aldım 15 lira. Kimse de yemiyor anam bizim evde meyveyi. Anneciğim de yemezdi. Anne derdim şunu ye birer tane soyardım önüne. Mümkünatı yok bitirmezdi. Bir meyve düşmanlığı var. Hani insan gerçekten C vitamini olsun diye bir küçük yenmez mi kız? Bir sevdiğim kiraz onu da nereden bulacağım? Mevsiminde bile bulamadık bu sene. Mevsiminde bile vallahi yedik mi yemedik mi kız hatırlamıyorum. 1-2 kere aldık mı almadık mı? Ama ondan bir sene önce 1 kasa 2 kasa mı kız? Eşim böyle
arkadaşlarıyla bir yaylaya arkadaşların evine gitmişlerdi. Orada kiraz bahçesinden kiraz almıştı. 2 kasa abba bir yedik, bir yedik, bir yedik. Ömrümde o kadar kirazı bir arada yememiştim. Derin dondurucu. Derin dondurucuya koysan bu kadar soğuk olmaz kız. Hani evin soğukluğunu anla. Dolap ısısın bari kız. Abo dişlerim sızladı. Abo. Dişlerim nasıl buz buz. Evin yatak odasına koyuyor Nurhan, bunu anla yani. Of kendime kendime gelemeyeceğim kız. Ama o arada da şuradan ılıklık geliyor. Şuradan da Toroslardan sırtıma geliyor. Dışarısı daha güzel de dışarıya şey zannediyorum, dışarıda konuşamıyorum bu kadar rahat. Yani şu kulübenin içine girdim mi ev gibi hissediyorum. Yazın da buradan gelir. Şuradan bu deliklerden gelir. Sizler ne yaptınız? Nasıl gidiyor? Anam nasıl gidiyor? Yandı, dondu. Yanan yok da donan çok. Donduk kızım, değil mi kızım? Odun bitti kız. Sabah bayağı bir düşündük Nurhan. Acaba bir ton niye böyle oldu diyoruz ya. Geçen seneyi düşün. Yani yaz gelene kadar soba yaktık hanım. Niye bitti bu odun? Hani 24 saat yakmıyoruz. Hani bir ton bir aylık. Öyle düşünün. Ha ocağın kaçı daha? 21'i bugün. Orada odun ocağı çıkartmaz. Ne anladık? Hani bazen diyorlar ya, genelde diyorsunuz Allah razı olsun. Hani o doğalgaz yakıyor 6.000, 7.000, 10.000. 7.000 verdik bir ay. Sadece soba başını ısıttı. Banyo buz, yatak odası buz, koridor buz. Sibirya. Yatak odası Sibirya. Mutfak Sarıkamış. Oturma odası Ardahan. Hepinize selamlar, sevgiler gönderiyorum bu arada. Türkiye, yurt içi, can ailem, can takipçilerim. Nasılsınız? Sizler ne? Valla esprisi işte bu da. Dayanıyor işte, yazın sıcağı, kışın soğuğa. Önüme düştü bu. Hava derecesine bakıyordum gece kaç diye. -3. Sonra diyor ki en ölçülen Adana'da bu sene diyor sıcaklık diyor. Derece üstünde hissedilen değil bak. Derece üstünde o çıktı karşıma. En çok hissedilen sıcak 58,5. Hissedileni tabi 68,5 oluyor bu arada. Adana'da %100 nem olduğu için yazları, kışlar da öyle. Kışlar da nem. Nem mahvediyor zaten. Duvarı nem, insanı gam öldürür derler ama insanı da nem de öldürüyor. Değil mi aşkım? Soğuk deyince böyle al size anı mı istiyorsunuz? Ana anlatayım. Benim soğuktan niye korktuğum, niye kaçtığımı anlarsınız. Yeni evliyim, ilk senesi. Bir kış oldu. Bir kış oldu. Bir kış oldu. Bir daha kış oldu. Kar bile yağmıştı. Kar yağmıştı. Arabaların üstüne şu kadar kar vardı. İlk defa gördüm. İlk evlendiğim yıl kışı. Öyle böyle değil. Ne ısınabiliyorum, ne bir şey edebiliyoruz. Kiralık ev. Eşim ilk günden hasta oldu. Zaten böbreklerinde sorun varmış. İlk günden hasta oldu değil mi kızım? Bu da var ya, bu da annesine düşman. Öbürlerinden gıcık alıyor, bana şey yapıyor. Bir tane dokunamıyorum valla. Bir bizi cırmaklayan bu var. Tamam o zaman git. Git, elim uzatıyorum yanlışlıkla Bak üfüreyim, sadece üfüreyim ona. Ederim. Öbürlerinden çok rahatsız oluyor. Bu o zaman ajite oluyor. Biri oradan bakıyor Tommy. Neyse bir tanelerim. Bir soğuk.
Birkaç çuval şey vardı. Kırık, tahta kırığı. Yandı, bitti, kül oldu. Allah'ım gece bir soğuk oldu. Bir soğuk oldu akşam, böyle oturamıyorum. Oturamıyorum. Fönü takıp elimi ısıtıyorum, olmuyor. Kayınvalideyle gidiyorum. Biraz oturdum mu mıhır 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 mıhırlanıyorlar. Geçmiş gün. Kayınvalidem iyiydi de kayınvalideme çok fit veren vardı. Nurlar Allah rahmet eylesin. Görümcemle Eltin. Görümcem vefat etti de. Ne diyorlarsa ne demiyorlarsa hadi kızım evinize gidin diyor derdi. Onu rahatsız ederlerdi, gitsinler. Orada soba bir fiil yanıyor ama. Bir ev var arada. Ay bir üşüyorum eve gidiyorum. Eşim daha ilk günden hasta oldu 3-5 ay sonra. Çalışıyor o haliyle, çalışıyor. Şey yok yani, belirli bir iş yok. Onlar sebze meyve falan satıyor böyle. Ve soğuk da hiç yaramadı. Eve gittim, bir üşüyorum. Çıktım böyle şeye baktım, hiç bir tane bir şey yok yakacak. Bir tane şey var. Talaş basılan odun, sopa olur içinde. Talaşsın sopasının odunu. Onu yaktım. Nasıl tutuşturduğumu bilmiyorum. Böyle değnek nasıl tutuşacak? Zopa bir yani, kalın bir sopa. Yani kaç dakika sürecek o yanınca? Neyse çok soğuk, kış geçirdik diye. O benim beynimde böyle kaldı. Daha yazdan dedim ki İsmet'e, ilk iş dedim, yakacağımızı alalım dedim. İlk iş daha yaz demedi, yakacağımızı alalım dedim. İlk iş böyle yazın, böyle orada tahta parçası satan bir yer vardı o zaman. Odun değil de tahta parçası, böyle odunluk gibi bir yer vardı. Aldık, orayı doldurduk. Onu da yakamadık. Onu da yakamadık. Onun oradan sonrası daha gıcık ve acı ve böyle şeyler anlattığımda Nuran çok üzülüyor. Neyse. Adam iyice hastalandı, çalışamıyor böbrekten. Ateşleniyor. e, Sıtma tutuyor. Ağrı sancısı. Böbrek sancısını bilen bilir mi? Bilir. Ya yakınında mutlaka olan olmuştur, ya etrafında olan olmuştur böbrekte taş sancısını. O yoklukta devamlı doktora gitmek zorunda kalıyor. Neyse, odunumuz var. Oduna gelek mevzuya, orası. Ora bambaşka hikaye. Hepsi birbirinden farklı. Ha, bu arada böyle akşamları falan gidip yemeğe birlikte yiyoruz. Onlar yapıyor, bol bol yapıp yiyor. Biz kira. İşte yapamaz oldu adam. Kayınvalidem dedi ki evinizde yiyin kızım artık dedi. Yani evdekiler tembihlemiş, istemiyoruz demişler yani. Kız böyle nasılım biliyor musun? Nasılım biliyor musun? Bunun yarısı kadar kapladığım bir noktacık, şu kadarcık yer. Sobanın dibinde böyle bu soğuklar beni hep ondan korkutuyor herhalde. Sobanın yanında verirlerse bir lokma yiyorum onlarla birlikte. Zaten yemeğe bu kadar kazan yapıyorlar. Öyle bir huyları var biliyorsunuz. Antep, Adıyaman çevresi. Kazan yapıyorlar. Evinizde yiyin dedi. Buradan odun mevzusundan buraya nereye geldik? Daha odun bu odun alınmadan ilk senesi. İlk senesinin modeli burası. Neyse, odunumuzu yazdan aldık, ikinci artık şeyci olmaya başladım ben. Daha bir sene olmadan, bir sene değil yani, bir kış geçirdik, yaza geldik, ben istifçi olmaya başladım korkudan. Odun alalım, ekmek alalım, saklayalım, işte şunu saklayalım böyle beynimde. Adam çalışamaz oldu. Ben daha ilk şeyden yazın dikişe başladım. Dikiş diktiğim için.
Komşulardan yavaş yavaş o gördü, bu gördü. Aa, ne olacak arka sokaklarda? Neler oluyor arka sokaklarda? Herkes 50'ye dikiyorsa o zamanın behri, sen 5 liraya 10 liraya dikiyorsun. Ne olacak yani mahalle arasında? Dikiyorsun ama bir ekmek param çıksın diyorsun. Artık hiç umurumda değil. Gece gündüz uyumayayım. Ufaktan ufaktan dikmeye başladım. Dediğin gibi korkudan ilk önce odunu aldık. Oturamıyoruz, ev kirasını yetiştiremiyoruz. Adam hasta, çalışamaz başladı direktmen. Buraya babacığım dedi ki olmayacak böyle dedi. Daha ilk sene. Evin üstüne 2 oda ev yapalım dedi. Gelin burada oturun dedi. Canım babam. Öyle bir baba olur mu hayatta kız? Öyle bir baba olur mu kız? Herkes vallahi yani yıllar sonra babamı hatırlayan, gören, duyan hep der karşılaştığında. Veli amca kadar iyi bir insan var mı acaba hayatta diye. Yani bize yaptığına değil, herkese yaptı babam. Babam ömrü garibanların evini yapmakla geçti. Babam inşaat ustasıydı, hiçbir şey yoktu babamın. Onun evi yok, ev yapayım. Onun işi yok, evini bedava yapayım sonra verir belki. Hiç vermediler ama. Hiç vermediler sonra. Çünkü babam derdi verirseniz verirsiniz, verebilirseniz, vermezseniz helal olsun derdi. Köyden gelenler o zamanların devrinde bu köyü bırakıp koşmaya başladılar Adana'ya. Bütün köylülere bir ev yapmışlığı vardır babamın. Düğünde takılan altınları satarlar, bir arsa alırlar, bir de malzeme alırlar. Veli amca yap, Veli abi yap. Veli abi yapar ama o para hep babamın parası olmazdı ama. Devamlı çalışırdı. O babacığım nurlarda yatsın. Hiç de demezdik. Hiç de demedi kimsenin bana borcu var diye. Dediği zaten dermişti. Verebilirseniz verin, vermezseniz helal olsun. Onlar da 1.15, 1-2 hep böyleydi. Annemden duyardım yani. Veli iyisin aslında, hani hiç almıyorum para. Yok ne yapsınlar derdi babam. Ne yapsınlar? Çocuğa karışırdı tabii millet. Daha gelmeden 1-2 tane, 3 tane çocuk oluverirdi. Babacığım çok aşırı vicdanlıydı. Merhametliydi. Bütün insanlara ayrımcılık yapmadan iyilik yapardı. Yani bu dünyadan olmayan insanlar vardır ya. Bu dünyadan olmayan insanlardandı babacığım. Annemi de siz biliyorsunuz yani. Annemin ne kadar iyi bir insan olduğunu biliyorsunuz. Onun kat be kat babamı da düşünün. Kat be kat üstünlüğü de düşünün. Ama babacığımın yaptığı iki katlı evdi işte. İnşaat ustası dedin mi? Bizim burada hep inşaat ustası vardı. Kiminin 5 katlı evi, başka yerde 3 katlı evi, öbür taraftaki ucuz da düşürdüler mi alıverip 2 katlı ev yapıp kiraya veriyorlar. Hiçbir zaman babam birinden fırsat bilmedi ki. O insan o arsayı ucuza sıkıştı satıyorsa onun gel ben sana vereyim de üstüne ev yap derdi üstüne. Satma kardeşim yani açıkta kalırsın derdi. Başka bir ustanın 3 katlı evi varsa 5 katlı da başka yerde vardı. 1 katlı da başka yerde vardı. Arsası, tarlası, tapanı. Babacığımın ola iki katlı evi inşaat ustası. Bak her şeyi bedava yapacağım. O zamanlar uygun, her şey ucuz. Neyse buradan nereye geldik kız? Babacığım dedi ki işte gel olmaz dedi böyle çocuk hasta dedi. 2 katlı hatta kayınvalidemlerin üstüne yapak dedik. 2 oda pardon. Hani bir bilezik var onu satak. O zamanlar işte oluyordu kız. Bir bilezik satsan şimdi ne olacak? Ona da izin vermediler. Kayınvalidem ona da izin vermedi. Yani izin verdirmediler daha doğrusu. Kayınım yok dedi. Senden büyük abin var. O yapsın önce dedi. Sonra da o yok yapmıyor. Zaten o da sonra çok güzel etti. Çok güzel etti. Hepsi nurlarda yatsın. Kaynanam, kayınbabam zaten nurda yatsın. Onun hiçbir suçu yok. O çok erken öldü. Kayınbabacığızım ev yaptığında herkes bir kat yapsın çocuklarım demiş.
Kaynam yaptırmadı. Sonra öbür kaynın yapsın dedi. Bizim o bir bilezik parası da gidecek yani. Babam da dedi ki gelin şuraya 2 oda yapalım. Hepsini babam yaptı yani. Bir bilezikten ne olacak kız? Bir bilezik. Sadece malzemeyi aldık. 2 odanın. İnşaat usta parası filan babamdan. Buna da karşı geliyor kayınvalide, kavga çıkarıyor. Her neyse onu geçmişe pek kötü günleri irdelemiyoruz. Gülerek anlatıyoruz. Geçmişe mazi derler. Geçmişe mazi derler. Geçmişe takılıp kalan insanlar hiç iyi olmuyor. Benim bir iki tanıdık var. Sadece kaynasının kayınbabasının kötülüğünü anlatarak veya işte şunu almadı bunu almadı. Kız almadıysa almadı diyorum ben de. Geçmişte almamış. Ne onu güne takılıp üzülüyorsun? Geçmiş o güne mi takılan? O zaman da öyle geçti gitti. Ne yapak? Ha ne yapacaksın yani? Mecbur rahmet okuyacaksın kız. Kocanı doğurmuş. Senin neslin oradan gelmiş yani. Çocuğunun nesli bir tarafı. Yo, iyi insandı. Ben her zaman diyorum kayınvalidem iyi insandı. Sadece böyle evlat, hain evlatlar olursa böyle kadının kulağını şişirir, huzur vermezlerse ne yapsın? Neyse işte o evi sonra ne yaptı? Kaynım çok güzel etti maşallah. Hepsini elinden aldı. Kimine para verdi 1 lira, kimine 2.000 lira kandırdı. Zorda, dardayken buldu, borçluyken buldu. Hiçbirinin evi barkı olmadı, çörü çöpü olmadı. Hepsinin elinden hileyle evi de aldı. Bir tuvalet parasına vermeyecek parayı evi ellerinden aldı. Garibanlıktan ikisi böyle garibanlıktan öldü görümcemle kaynım. O kadar yani lüks içinde yaşarken işte baba evini böyle ellerinden kaçırdılar. Şekeri de olunca şeker de sinire hiç gelmiyor. Gittiler. Yaşı falan küçüktü bizden ikisinin de. Neyse o günleri atlattık. Boş ver orayı atlamıyor. Ben bu ev odundan nereye geldik kız? Ay Nurhan hiç sevmediği olaylar. O da sevmez. Hiç eskiyi konuşulmasını sevmez. Benim hiç vallahi şu kadarcık kılım kıpırdatmadan üzülmüyorum bile. O anlıktı. Yaşandı bitti. Yine saygıyla anıyorum. Yine iyi günlerini hep anlatırım. Yine kayınvalidem Nurlar da yatsın. Hep iyi günlerini anlatırım. Çok öleceğine yakındı. Birkaç sene çok mutluyduk böyle. Hep giderdik böyle. Yanına giderdik, gelirdik böyle, eğlenirdik. Dedi ki rahmetli, vay be dedi. Hiç bilememişim dedi. Hiç bilememişim, insan kızıymışın, insan evladıymışın dedi. Öbürleri beni böyle hamam böyle cemkirdiler de dedi. Bir gün bir laf demedin dedi. Hiçbir şey bilmemişim ben bu yaşıma gelmişim de dedi. Öyle saygıdan bir şey olmaz ya. Sonra üzülürsün yani saygısızlık eder. Üzülen üzülür tabii. Üzülmeyen üzülmez. Geldik işte buraya 2 oda yaptırdık. Buraya gelince odundan nereye geldik? Soğuk mevzusunda. Buraya geleceğiz diye bu sefer de olay çıkarttılar. Gitmeyeceksiniz. Kız anam kirayı ödeyemiyor. Kirayı ödemiyor. O bileziğin parası da kiraya vereceksin. 2-3 aylık vereceksin. Kalacaksın. Neyse gelirken böyle eşyaları getirirken vermedi. Odunlarımızı falan aldı. Eşim zorla aldırdıydım ben o odunları. İlk senenin o doğumdum diye odunlarımı da aldılar. Vermedi. Kendi aldığı eşyaları da aldı elimde. Ya bir şey de almışlığı yoktu da yani. Ne olur ki o zamanlar? İki divan bir yastık şöyle 3-4 yastık yaptığı da. Divanın bir 2 divandı. Biri bizim biri onların birini aldı. Örtülerini aldı. Sonra o örtüleri getirdi Allah var. Ama odunumuzu hiç vermedi. Yaktılar çünkü. Geldim. Çok zayıftım. Çok zayıflamıştım. Annem böyle beslemeye çalışıyordu beni. Hani verem oldum diye korkuyordu annecağızım. Babacağızım canım babacığım et filan alıyordu devamlı böyle. Yedir Fatoş yesin Fatoş. Yiyemiyordum ki. Kız yiyemiyordum ben ondan oburum kız şimdi. Bir lokma alıyordum midem bulanıyordu. Artık böyle zayıflıktan mide bulantısı yapıyordu. Böyle yapa sonra iştahımı açtılar. Fatoş böyle geri böyle tosuncuk gibi oldu. Onun için hep
de kilolu bir insan olmuşumdur. Bir o ilk dönemler, ilk evlendiğim seneler çok zayıftım. Ee, Bir de yine yok ya. Hani ne kilo oldum. O kilosuz birkaç seneyi saymıyorum. Hiç hoş bir şey değil onlar. Ne çok kilolu oldum ne de kilosuz oldum. Hep böyle 60-65'lerde oldum. İlk defa bu kolum kırıldı. 73'e durduk. 73 olduk. İlk defa ben hamileyken 73 olmadım kız. Kız 2 ay yedik. Böyle ama kıpramamak demek ki ne kadar kötü. Neyse o odunumuz da hep gitti. Hep çok üzülmüştüm odunuma. Ondan beridir hiç ısınmıyorum ben herhalde. Bir ısınmama bende işte böyle. Bu arada gökyüzü var ya sadece soba dumanlar oldu. Halbuki içerler çok soğuk. Allah var hakları yani. Ama dam var ya ben damda bir şey yapmalıyım. Pazar var. Pazara gidip bir şey almalıyım. Damda yapmalık olsun diyor ya Nurhan. Artık bıktı soğuktan bıktı. Diyor ki kız kim diyordu kız diyor. Kim diyordu diyor yaz kötü diye diyor. Kendi diyor diye. Kış olsun anam diyordu. Yaz istemiyorum yanıyorum diyordu. Kalbim çarpıyor diyor. Ben de dedim ki vallahi duvara bir yere yazacağım dedim. Kim diyorsa diyor siz diyordunuz dedim. Ben zaten kabul ediyorum anam ben dayanamıyorum. Ben bağırarak sabah elimi yüzümü yıkım. Bağırarak ya. Ya vallahi Adana deyip gülüp geçmeyin. Yazın 58-60 diye. Kışın da sıcak oluyor zannetmeyin yani. Kışın sadece kuru ayaz. Dudaklarım çatlamak üzere. Ellerimin üstü akşam çatlamış. Bir krem sürdüm. Bir saat bağırdım krem niye sürdüm diye. Yaktı yaktı. Pişman oldum sürdüğüme. Velhasıl o odunumuz da öyle gitti. Sonra neler 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 neler. İşte gün geçmiyor ki insanın anılara. Bazen bir yerden bir nokta aklına geliyor. Çok şaşırıyorsun. Bugün soğuktan, üşümekten geldi aklıma. Sizde ne anılar vardır? Siz de bakayım hadi. Soğukla ilgili anılarınızı bekliyorum. Bugün konumuz bu. Soğukta aklınızdan çıkmayan, o odun hiç aklımdan çıkmıyor benim. Nasıl güzel yakar ısınırdım diye. Aklımda hep yani yine de gülerek hatırlıyorum. Geçmiş yani sonuçta. Geçmiş gitmiş. Ay yani güzel anılarımızı unutmayalım ya. Kötülerine aman gülüp geçeceksin. Güzel anılarını unutmayacaksın. Güzel şeyleri hatırla. Otururduk böyle. En sevdiğim anılar mesela bu. Hep Meral de derdi. Derdik böyle otururken Meral'le. En güzel anılar babamla oturulan sofralar. Meral de çok derdi. İkimiz böyle oturduk mu böyle bir şeyden çıktı mı? En güzel anılar düşündüğünde babamla olan o sofraların tadı. Babam çok eğlenceli bir insandı. Bir kahkaha attı mı böyle o kadar güzel gülerdi ki. Ha insanlar çok zor bulmak. Artık şu hayatta baktığın zaman korkuyorsun artık ya. Korkuyorsun televizyonu falan izlediğinde. Birazcık haber izledim akşam. Örtek dedim ya Nurhan'a. Bu ne dedim kız? Kudurmuş azmış. O yok gitti anasını yaktı. O yok gitti babasını kesti. O gitti. Vallahi Allah muhafaza ya. Öbürü gitti. Baba anasının aylığını almak için anasını gömdü bahçeye, tarlaya. Tövbe estağfurullah kız. Kız nedir kız para? Trilyon olsa kazanmadığın para sana kaç gün dayanacak? Kazanacaksın ki. Onun kıymetini tadını bileceksin. Değil mi oğlum? Anne de uğraşıyor işte. Bunlara mama parası almak için uğraşıyor. Şöyle kazansın da mama alsın ama yok. Yok bu ay para yok. Bu ay izlenmemiz de yok. Para da yok. Ne yapak? Ağlayak mı şimdi? Gül yok. Vallahi bu ayki parayı gösterdiğimde siz de güleceksiniz. Onun için beğen atın, hipe atın. Abone olun.
Üye olun ya. Kız üyelikte ne var kız? Bir çay kahve parası. Bunları YouTube istiyor ki seni önermiyor. Önermiyor yani. Yani en basit kanalların bile onlarca üyeleri var. Bizim kaç tane üyemiz var? 3 tane üyemiz var. Aylinciğim öpüyorum. Betül hanımcığım. Çok çok öpüyorum bir tanem. Diğer üyemiz kimdi ya? Bir kişi daha var. Üç olmalı diye düşünüyorum. Neyse ona bakacağım. Telefonum da yanımda değil. Yani üyelikler çok uygun yani. Ayda bir kerelik. Ben olsam kendime üye olacağım ama olmuyor. Neyse o olsun. Neyse ya izlensin sonuçta. İzlenmek önemli. Beğen önemli. Paylaşmak çok önemli. WhatsApp'tan atın oğlunuza, kızınıza, akrabalarınızın. Herkese atabilirsiniz. WhatsApp'ta durum olarak paylaşabilirsiniz. Öyle. Dışarı güzel. Buradan böyle yandan böyle bir Torosların, karlarının soğuğu geliyor. Sizlerin de kışlık anılarının bir eşki mandalinamız anam hala buz. İnanılmaz bir soğuk var ya. Ben soğuk şey yiyemez oldum kız eskiden. Buz yerdim çatır çatır. Anneciğim çok sinir olurdu. Ah canım anam analarım dinlenmez mi kız? Yemeyeceksin derdi o buzu. Boğazın ağrır derdi. Yazın buz yemeden serinleyemezdim. Şimdi yediğim yok da 3-5 senedir. Soğukluğundan dişimden rahatsız oluyorum. Hırlısın güneşe korum şimdi. Sizin de soğukla ilgili anılarınızı bekliyorum. Soğuk. Mutlaka binlerce anınız vardır. Veya başka anılarınızdan, annenizle aklınıza gelen, babanızla, kayınvalidenizle, kayınbabanızla, herkesle bir anın mutlaka vardır. Bekliyorum. Üşümek, soğuk, unutmayın bir tanelerim. Çok 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 uzun olmasın, yükleyiversin. Adana'dan Türkiye içi, Türkiye dışı can takipçilerime selamlar, sevgiler, saygılarımı gönderiyorum. Sizleri seviyorum. Benimle kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Daha ne olsun değil mi bir tanelerim? Efendim çocuğum. Bak rüzgardan bura dolmuş gördün mü çocuğum? Pisliği. Bak fırtınadan, rüzgardan buranın içine ben burayı en kısa zamanda burayı yıkamam gerekiyor. Kirecimiz de bembeyaz. Ay bir iyi oldu, bir iyi oldu. Bir hafta hiç kesilmedi. Su akmadı ya, inanılmaz. Onun için sıyrılan yerlerine tekrardan böyle bir kireç atacağım. Şu birkaç gün geçsin de soğuktan bir şey yapamıyorum kız. Ama ılırım gerçi bunu yapsam da yarın mı yapsam? Eğer yağmur yoksa kısa süre içinde yani ben dedim ki Nuran dedi ki hatta abo dedi bir haftadır ben Kayseri'ye gidip geldim ya. O gün sen gittin gelene kadar geldikten sonra da 2 gün yağdı dedi ki hiç kireç kalmamıştır dedi. Kazıdı. Her taraf aynı duruyor çok hafif bazı. Nerede sıyrılırmış biliyor musun? Çok şap gibi olan böyle kaygan yerlerden sıyrılmış. Mesela oyuk yerlerden hiç sıyrılmamış. Şuraları görüyor musunuz? O kadar güzel olmuş ki oyuk yerler. Eğer ki kod farkı yoksa hele kesin çözüm ya. Kesin çözüm su akmasına. İnanmıyorlar ama bana gülüyorlar. Nuran araştırdı. Sizleri seviyorum. Adana'dan selamlar, sevgiler. Hoşça kalın bir tanelerim. Bari 40 olmasın kız.